Arada bir izlediğim belgesellerde gördüğüm ve ilginç dünyada yer alan yerleri izleyebiliyorum. Ve bu tarz şeyler ilgimi çektikçe de sizlerle de paylaşmaya gayret gösteriyorum. Neyka adlı Meksika'da yer alan bir madeni inceleyeceğiz. Tabii ki kristal devler var içerisinde. Onları da değineceğim makale içerisinde. Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Nayka madeni dev şeffaf alçı taşı selenit kristalleriyle inanılmaz bir manzara sergiliyor. Ziyaretçileri bambaşka bir dünyaya götüren bu kristaller mağarasında önemli bir keşif de yapıldı. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre NASA Astrobiyoloji Enstitüsü Direktörü Penelope Boston'ın araştırmaları kapsamında selenit kristallerin içinde çoğu bakteri ve mikroplar olmak üzere 100 farklı yaşam formu tespit edildi. %90'ı daha önce hiç görülmemiş olan bu canlı türlerinin 10.000 ile 60.000 yıldır kristallerin içine hapsoldukları ortaya çıktı. Nayka madeninde bazıları 5 metre boya ulaşan dev kristallerin oluşturduğu ihtişamlı katedraller bir volkanik magma sisteminin tam üzerinde yer alıyor. Aslında ortamı az çok hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Mağara içerisinde böyle kristal sarkıklar gibi düşünün ama devasa boyutlarda bu sarkıklar. Sıcaklığın 60 dereceye ulaşmasından ötürü astrobiyologlar ortamı adeta cehenneme benzetiyor. Düşünün, bir de ortam aşırı derecede sıcak. Zaten oraya inen araştırmacılar çeşitli kıyafetler kullanıyorlar. Öyle düz direkt giydiğimiz günlük kıyafetlerle inemezsiniz, orada duramazsınız çok fazla. Zaten belgeselde de özel kıyafetler giyiyorlar. Araştırma işte bu yüzden önemli. Direktör Boston ve ekibine göre madenin o olağanüstü şartlarında kristallerin içine hapsolarak hayatta kalmış yaşam formları başka uzak gezegenlerin zorlu koşullarında benzer hayat biçimlerinin meydana gelebileceğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New Mexico Maden ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının da katıldığı araştırma ile yeterli ve ışık ve oksijenden uzaktaki bu izole kristal dünyasındaki antik canlıların sülfür, demir, manganez ve bakır oksit ile beslendikleri belirlendi. Aşırı derecede farklı bu hayat ortamı araştırmacıları da hayrete düşürdü. Nayka dev bir antik arazi üzerinde bulunmaktadır. Asırlar boyunca son derece yavaş hızlarda yüksek yeraltı sularıyla serin yeryüzü sularının etkileşimi sonucu ve doymuş sülfür iyonlarının tepkimesiyle çok uzun sürelerde oluşmuştur. Mineral içeriği zengin suların yaklaşık 600 bin yıl boyunca mağaranın içerisine sızmasıyla kalsiyum sülfat molekülleri tıpkı istif edilmiş tuğlalar gibi dibe çöktü. Önce derinlerdeki bir magma tabakasının yüzeyi zorlayarak fışkırması suları aşırı derecede ısıttı. Ardından yaklaşık 1,5 milyon yıl önce suyun sıcaklığı düşerek aşağı yukarı 58 dereceye, yani sudaki kalsiyum sülfatın selenit kristalleri oluşturmasına uygun düzeye indi. Suyla dolu mağaradaki koşulların yüz binlerce yıldır neredeyse hiç değişmeksizin aynı kalması kristallerin şaşırtıcı boyutlara ulaşmasını da sağladı. Meksika'nın Nayka madeninde 800 metre derinlikte gömülü olan kristaller mağarasındaki Narnia benzeri açıklıkta muazzam cips kristalleri bulunuyor. Bunlardan en büyüğü 12 metre uzunluğunda ve 61 ton ağırlığındadır. Yani tam net olarak hayal ederseniz zaten çok büyük olduklarını da düşünebilirsiniz. Video içerisinde de zaten ben görsellerine de yer vereceğim. Bu mağarayı özel kılan sadece kristaller değildir. BBC News'un haberine göre bilim insanları bu heyecan verici mağarada çok uzun süredir gözlenmekte olan başka bir şey de keşfetti. Bu keşif biyolojik anlayışımızı tamamen değiştirebilir. Mağarada yeni bir mikrobik hayat formu bulundu ve bu şimdiye dek gördüklerimizden de oldukça farklı. Kristallerin içine sıvı konumda sıkışan mikropların
tahmini 50.000 yıldır orada oldukları düşünülüyor. Görünüşe göre manganez ile yaşıyorlar, demir ve diğer metalik elementleri hayatta kalmak için gerekli besin maddelerini üretmek için kullanıyorlar. Araştırmacılar kristallerin içindeki ölü olarak çıkardıkları canlıları laboratuvar ortamında canlandırdılar. Nem değerleri %99'a ulaştığında kristal mağarası içinde hava sıcaklığının yaklaşık 58 derece oluyor. Uygun bir koruma olmaksızın burada bir insan yaklaşık 10 dakika bilinçli kalabilir. Hiç kuşkunuz olmasın, bu küçük yaratıkları aşırı dayanıklılar. Çünkü bu cehennem koşulları altında ayakta kalmayı başarmışlardır. Onların ekstremofil özellikleri bulunmaktadır. Ekstremofiller çoğunlukla tek hücreli olup ekstrem koşullarda yaşama gereksinimi duyan ve bu koşullarda optimum olarak gelişen organizmalardır. Zaten ekstremofil kısmından da burada anlaşılabiliyor ne oldukları. Onları keşfeden NASA'nın mikrobiyologlarına göre halk ya da basın şu andaki bilgilere göre komple teorileri üreteceklerdir. NASA'nın Astrobiyoloji Enstitüsü Başkanı Penelope Boston, Amerikan Bilimsel Gelişme Derneği yıllık toplantısında dikkat çekici bulgularını duyurarak mikropları süper yaşam olarak nitelendirdi. Elimizdeki bilgilere baktığımızda bu keşfin şaşırtmaması gerekir. Ekstremofiller tüm dünyada derin deniz havalandırmalarında, asitli kaplıcalarda, volkanik kraterler içinde ve hatta kabuğun kendisinde de bulunmuştur. Hayat her zaman bir yol bulur. Bizler tam anlamıyla 1 trilyonluk tür çeşitliliğinin içinde sadece bir türüz. Seçtiğimiz herhangi bir ortamda başarılı olmamamız, aynı ilkenin mikrobiyoloji dünyası için geçerli olduğunu anlamına gelmemektedir. Kristaller mağarası içerisinde eskiden beri var olan ancak yeni keşfedilen mikroplar bize garip gelebilir. Aslında ekstremofiller bizden daha sıradandır. Soluk mavi noktada yaşayan canlılar arasında insanlar en yabancı olanlardan biridir. Benzer uzaylı ortamlara bakalım beraber. Europa'nın buzlu kabuğunun altında gizli bir okyanus olabilir. O yeraltı ortamı Nayka mağarasında olduğu gibi aşırı olabilir ve yaşamı barındırma ihtimali de var. Bilim insanları sıcaklık, kimya ve nemin uç yaşama misafirperver görünmese de Güneş sisteminde başka yerler var olduğunu biliyoruz. Kristallerin mağarasının gösterdiği gibi ancak mikroplar bu tür kayalar ve mineraller kaplı olsa bile çöl bölgelerinde veya derin su altı yaşamında ekstrem koşullarda yaşayabiliyorlar. Eğer bu sözde ekstremofiller zorlu koşullarda gezegenimizde çok başarılı olabiliyorsa, o şansın mikropların benzer koşullarda başka dünyalarda da iyi olacağını gösterge olarak görebiliriz. Bunlar Mars, Europa, Venüs veya Jüpiter'in bulutlarının altında yabancı ortamları da içerebilmektedir. Yani burada şunu da düşünebilirsiniz. Mars'ta da hala o toprak oluşumu kayaların altında belki bir yaşam olacağından şüpheleniyoruz. Europa'da ona keza o kalın buz kabuklarının altında bir okyanus olacağını düşünüyoruz. Yine Venüs'te fosfindi galiba. Fosfini gördüğümüzü teleskoplarla bulduk. Belki o bulutlarda bir yaşam tarzı olabilir. Yani buna keza yine Titan'da belki metan bazlı bir yaşam olabilir. Böyle çeşitli örneklerde çoğaltılarak bu tarz ortamlarda yaşayan canlılara örnek gösterilebilir. Tabii ki bu kristal devler, Meksika'daki Nayka'da yer alan kristal devler bize bu tarz ortamlarda bile yaşamın ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar zor ortamlarda da olsa mikrobik bile olsa bir yaşam koşulu oluşturduğunu gösteriyor. Tabii ki bu tarz olgular bize Güneş sisteminde de benzer şeyleri görebileceğimize bir anahtar oluşturuyor gibi de düşünebiliriz. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.